Evet, test sürüşünden geldik. Motorumuz biraz kirli. Haha, ne birazı? Epey kirli. Tabi tam 4 gün yağmurda, çamurda, tozda, toprakta çok dolaştık. O yüzden bu kirlilik gayet normal. Şimdi servise gidiyoruz zaten. Servisten sonra da ayrıca zaten ilk atacağım asıl tura başlamadan önce. Evet, neler yaptık? Test turunda nereleri gezdik? Nereleri dolaştık? İyi oldu mu test turuna çıkmak? Yoksa başka bir rota mı yapmak lazımdı? Neler öğrendik? Şimdi onlardan tek tek bahsedeceğim. Teyzeciğim, motoru çalıştıracağım ama inşallah görüntüsü seni rahatsız etmez. Hemen hızlıca geçeceğim. Evet, hemen şuradan kaçalım. İnsanları rahatsız etmeyelim. Gelen giden var mı? Devam. Test turundan döndüm. Şimdi servise doğru gidiyorum. Test turunda neler öğrendim, neler yapacağım, neler değiştireceğim, onlardan bahsedeceğim. Öncelikle neden bir test turuna çıktım? Günün sonunda 150.000 kilometre, 6 kıta, 80 ülke, 3 yıllık bir yola çıkıyorum. Ve startı da Avustralya'dan veriyorum. Dolayısıyla oraya gittikten sonra eyvah bunu unutmuşum, bunu yanlış almışım, şunu yapsaymışım, motorda bu eksik varmış demenin pek bir faydası olmaz. Amaç bunları görmek. Ne yaptım? Nereye gittim test turunda? İşte Şile, Ava, Kandıra değil tabii ki. Öncelikle Ankara'ya, Anıtkabir'e atamızı ziyarete gittim. Aslında bir anlamda bu projeye oradan start vermiş oldum. Bir gece orada kaldım. Sonrasında Bursa'ya geçtim Ankara'dan. Bursa'dan da Babakale'ye. Beni çağırıyor musun? Beni de çağırıyor. Arkada plaka. Bugün motosiklet günü galiba. Alabilir miyim? Teşekkür ederim. Size iyi vazifeler. Araçları kontrol ediyorlar. Gayet de güzel oluyor. Neyse. Ne diyordum? Ankara'ya gittim. Ankara'dan Bursa'ya gittim. Bursa'dan Babakale'ye, yani gezegenimizin ilk köşesine. Neden Babakale? Neydi? Biz bu yola çıkarken nereye görmeyi planlıyoruz? Dünyadaki 6 kıtanın 24 köşesini, yani en kuzey, en güney, en doğu, en batısını görmeyi planlıyoruz. İşte Babakale de bunlardan birisi. Hem test turuna çıkmış oldum hem de ilk köşemizi ziyaret etmiş oldum. Babakale Asya kıtasının batıdaki nihai noktasıdır. Türkiye'nin de nihai noktasıdır. Yani Avrupa'da da kara topraklarımız var ama onunla da kıyasladığımızda nihai nokta. Ama tabii denizi düşünerek söylemiyoruz. Ana karadan bahsediyoruz. Yani denize bakacak olursak Türkiye'nin nihai noktası Gökçeada'nın en batısı. Babakale'de bir gün konakladıktan sonra Çanakkale'ye geçtim, Eceabat'a. Aynı zamanda Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü. Tam ben 15 Mart Cuma günü oradaydım. Tören hazırlıkları vardı ama çok sakindi nispeten. Muhtemelen hafta sonu tabii ki çok kalabalık olacaktı ve bugün 18 Mart çok daha kalabalık. Bu vesileyle şehitlerimizi anma, onlara bir Fatiha okuma fırsatım oldu. Şehitliği gezdim. Birkaç fotoğraf, video çektikten sonra orada da Eceabat'a geçtim. Bir gece de Eceabat'ta konakladım. Ertesi günde İstanbul'a döndüm. 4 gece 5 gün sürdü bu test sürüşü ve gerçekten çok şey öğrendim. Bu test sürüşüne çıkarken sanki Avustralya'ya gidiyormuş gibi yükledim motoru. Yani her şey vardı üzerinde. Yan çantalar, Lone Rider'ın soft çantaları, arkada top case'im, arka koltuk üzerinde Givi'nin 40 litrelik bir çantası, tank çantam deponun üzerinde. Koruma barlarının üzerinde de ayrıca 2 tane çantam vardı. Yani toplamda 60 kiloya yakın eşya yanıma almıştım. Sırtıma aldığım şu çantayla bile bu turu yapabilirdim. Ama maksat ne? Maksat yola çıktığımda ne olduğunu görmek, dengelerimi öğrenmek. Çünkü motosikletin dengesini de öğrenmek açısından çok keyifli oldu bu yolculuk. Hava nasıldı? Hava mükemmeldi. Bir ara soğuktu. Bu soğuktan da bir şeyler öğrendim. Soğuğa biraz daha hazırlanmam lazım. Yani eşyayı minimum tutmaya çalıştım ama soğukla ilgili notlarım oldu. Feci yağmur gördüm. Ankara'dan çıkıp Eskişehir'e giderken inanılmaz bir yağmur yakalandı. Hatta Bursa'ya kadar sürdü neredeyse ama özellikle Eskişehir'e 100 kilometre kala veya Eskişehir'in biraz sonrasına kadar çok ciddi yağmur gördüm. Bunun çok faydasını gördüm. Yağmurda sürüşle ilgili benim sıkıntım yok. Yağmur sayesinde bir kere yağmurluklarımı test ettim. Daha da önemlisi çantalar test edildi. Özellikle arka koltuğa koyduğum gibi ondan biraz endişelerim vardı çünkü. O kadar yoğun yağışa gram içeriye bir şey sızmamış. Bu çok iyi bir not benim için. Ne top case'e ne yan çantalar. Yan çantalar zaten sızdırmaz biliyorum da yine de o testi almış oldum. İstanbul'dan çıkıp tekrar İstanbul'a gelmem toplam 1700 kilometre sürdü. Yani günlük ortalama 400 küsür kilometre yol yapmış oldum. Projedeki hedefim ortalaması, tüm günlerin ortalaması sadece 170 kilometre. 400 küsür kilometre iyi bir test oldu benim için. Biz Norveç'e gittiğimizde Arif'le günlük ortalama 650 kilometre yol yapmıştık. Bayağı fazlaydı. Yani hakikaten koştur koştur git gel bir tur olmuştu. Neden? Çünkü vaktimiz yoktu. 18 günde bitirmek zorundaydık ve bitirdik. Özetle günlük ortalaması 400 kilometrelik bir test oldu. Neler öğrendiğime geçmeden önce ne harcadım? Yani bu 4 günde kaç lira harcadım?
ne para verdim? 3 kategoriye ayırıyorum. Birinci kategori konaklama. İkinci kategori yemek. Üçüncü kategori ise benzin. Konaklamaya 77 dolar ödedim. Yani niye dolar diyorsun birader? TL söylesene diyebilirsiniz ama malum bu videoyu seyrettiğiniz zaman TL başka bir şey olmuş olabilir. Buyurun. O yüzden 77 dolar ödedim. Yemeğe 68 dolar ödedim. Benzine biraz fazla ödedim. 169 dolar. Yani toplamda aslında bu 4 günün maliyeti bana 314 dolara mal oldu. Yani 4 gece 5 gün daha doğrusu. Günlük ortalaması işte 75 dolar falan civarında ediyor. Avustralya'ya gittiğimde bu rakamlar tabii ki buralarda kalmayacak. Bunlar çok daha yukarı çıkacak. O yüzden keşke bu ortalamalarda kalabilsem. Neler öğrendim konusuna geleyim. Bir kere böyle bir tura çıkmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. O yüzden hani çok uzun yollara planlama yapıyorsanız böyle en azından bir gecelik, bir tam gecelik bir sürüş yapmakta fayda var. Bir de çadır kamp yapsam da güzel olabilirdi. Çünkü ona ilişkin de mutlaka çok fazla notum olur. Çıkacağım yolculukta çadır kurmak değil. Onu daha ziyade zor anlarda yani hani konaklamaya yeri bulamadım veya çok güzel bir kamp yeridir orası. Orada çadır kurmak çok keyifli olabilir. O tür durumlar kullanacağım. Yani hani biraz istisna olacak. Motosikletle ilgili veya teknik konuda ne sıkıntılar yaşadım? Aslında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sadece şimdi Borusan'a servise gidiyorum. Şey soracağım ya arada bir yukarı vites atışta kilitleniyor. Yani vites atmıyor yukarı. Bir zorlamam, debriyaj manetini sıkmam falan gerekiyor. Onu anlayamadım. Aslında daha önce de bunu bir iki defa başıma gelmişti. Önemli bir şey olabilir. Bir kere ona baktıracağım. Bilmiyorum sizler hiç yaşadınız mı? Yani yukarı doğru vites atarken vites atamadığınız durumlar oluyor mu? Quick shifter'da. Tamam çok kemikli bir quick shifter var bunun biliyoruz da ya atmazlık da yapmıyor yani. Onu anlayamadım ki normal devirde yani hani süratim ve devirim uygun. Sıfırdan 5'e atmaya çalışmıyorum. Bir o dikkatimi çekti teknik olarak. Onun dışında şu navigasyonu yeni taktırdım ben XT2 Garmin'in. Çok memnunum. Gerçekten mükemmel. BMW'nin Nav 6'sı vardı yine Garmin'le işbirliğinde motosikletlere taktı. Aslında takmıyor da hazır veriyor. Siz satın alıyorsunuz. O çok kötüydü. Ben sonradan satın almışım. Gerçekten notum düşük ona. Bu mükemmel. XT de gayet iyi diyorlardı ama ikincisi bu XT2 harikulade. Telefondan da eşleştirebiliyorsunuz. Telefonda bile ayarlayabiliyorsunuz. Hiç burada ayarlamanıza bile gerek yok. Neyse bu XT2'de bağlantı sorunları oldu arada bir. Yani bir elektrik almadı. Gitti geldi. Bir buna bakmam lazım. Çantalarım arkaya taktığım Lone Rider'ın çantasının bir tanesinin kilidi. Aslında bunu ilk başta da bakmıştık. Turatek'te sağ olsun Mustafa ile yapmıştık ama o kilit zorlanıyor bayağı. Ve kilitlenmiyor. Kilitleyemedim. Yani taktım çantaları yerine takabildim ama sağ arka çantanın kilidini kilitleyemedim. Çevirdim olmuyor yani dönmüyor. Anahtar dönmüyor. Sol taraf çok rahat, sağ taraf çok. Bunların dışında öyle kamera aparatlarında bir iki tane aparat eksiğim var. O dikkatimi çekti. Başka da yani teknik anlamda bir eksiğim olmadı. Peki neler öğrendim? Çanta dengelerim açısından nasıldım yolda? Çok iyiydi. Yani çantaların zaten ağırlıkları eşit dağıttım. Tarttım hatta. İki tarafa da koltuklar nereye ne yük koyuyorsam sağa ve sola. Gayet dengeli zaten. Yolda giderken de bu bana hiç sorun yaşatmadı. Yani aslında düşünecek olursanız 60 kilo fazla bir şey değil. Yani bir artçı alsanız mesela eşimi arkama alsam zaten sadece o kadar tutacak. Ama hem eşinizi arkanıza alacaksınız hem bu çantalar hem ona ihtiyacı olan çantalar koymak kalkarsanız ona bir şey diyemem. O muhtemelen çok zor bir yolculuk olur. Ki bunu yapan arkadaşlar var. Onlar belki toplam kilo konusunda bilgi verebilirler. Dengem gayet iyiydi. Gelelim çantanın içerisinde koyduklarım yerleşimim nasıldı? Çok fazla notum var. Şu anda hepsini tek tek hatırlamıyorum ama ya en azından şu rüzgarlığı, montun içerisine aldığım rüzgarlığı Lone Rider'ın alt kısmına doğru koymuşum. Yani olacak iş değil. Acayip üşüdüm bir ara. Onu boşaltmak zorunda kaldım. Onu yapmam lazım. Onu öğrendim. Ankara'ya giderken acemice bir hareketten dolayı sıkıntı da yaşayabilirdim. Neydi o da? Arka koltuk üzerindeki gibi çantanın bağlantılarından birisi yolda giderken sırtımda çantaya dayıyorum. Çok güzel oldu o arka koltukta çanta. Gayet rahatlarım. Keyifli giderken hafif böyle bir gevşeme oldu çantada. Hissettim yani bir kayar gibi bir şey oldu. Bu gibi durumlarda hemen durmak lazım. Dedim bir dakika bir şey var burada. Hemen sağa çektim. Otobandaydım bu arada. Sağa çektim. Baktım ne var? Çengelli bağlantılardan bir tanesi kopmuş ki o sert bağlantı yani öyle ufak bir şey de değil yani. Çok mukavemetli bir şey. Dedim bu nasıl kopar? İmkansız bir şey yani. Sonra ucuna bir baktım ki kopma falan da değil. Paramparça olmuş. Allah Allah nasıl olur? Sonra döndüm arka tarafa falan baktım. O çengel kısmı arkada tutamaklardan bir tanesi böyle asılı kalmış. Altında da parçası tabii. Sallanıyor. Sonra oraya bakınca eyvah dedim anladım olayı. Bağlantıyı yani çantayı bağladığım bağlantılardan bir tanesini bağladığım yer aşağıda çengeli taktığım yerin tam arkasında ne var? Egzoz var.
Yani o sıcağa dayanır mı böyle bir şey? Mümkün mü? Egzozun önüne bir şey konur mu? Çok acemiceydi ve bunu böyle bir yönde öğrendim. Öğrenmemem lazım da sizin aklınız olsun. Çanta manta falan bağlarken sıcak bölümünden uzak tutmak lazım. Özellikle hassas olanlar varsa. O iyi bir ders oldu bana. Çantalardaki yerleşim sıralamasını bir daha bir düzeltmem lazım. Gereksiz eşyaları gereksiz yerlere yerleştirmişim. Onları öğrendim. Bu kaskın tereyi vardı. İşte güneşten korur, offroad'da daha iyi olur falan vesaire. Çok gereksiz. Yani benim için en azından çok gereksiz kaçarım. Niye benim için gereksiz? Ya ben genelde offroad yapmıyorum. Hani yaptığım zamanlar tabii ki öyle ama yani %80 on-road'dayım yani. %20 offroad. Nitekim bu yolda da bir kısım böyle bir saatlik falan bir offroad'a girdim. O da iyi bir deneyim oldu benim için. Yani dolayısıyla başınızdayken belli bir süretin üzerinde kafayı öyle bir geriye çekiyor ki ciddi sorun. Şuradan kaçalım, var mı gelen? Yok gelen. Tereye gerek yok. Bir de çantaya koydum. Terek o kadar da şey ki, hacimli bir şey ki, ağır değil ama yerleştiremedim de yani. Hani neyse. O tereyi hemen geri gelmez kenara ayırdım. Tereye gerek yok. Şu faydasını tereyin ben görüyordum. Özellikle sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde hani güneşe doğru gidiyorsanız şöyle karşıdan güneş vurdu mu bu şeylerde hani karartmalarda pek işe yaramayabiliyor. O terek çok iyi. Direkt kapatıyordu. O kadar da olsun canım. Onun için onu taşımama gerek yok. Başka neler vardı? Şöyle hatırlamaya çalışıyorum. Biz buradan rahatlıkla gidiyoruz ama yani aslında ceza... Evet, yolda ceza yet. Bir şey daha öğrendim. En azından Türkiye için öğrendim. Aslında bu tartışılıyor da bazı platformlarda görüyordum yani. Motosikletler için radar hızı. Eceabat'tan Tekirdağ'a giderken baktım radar işareti var. Ben zaten cruise kontrole koydum. 114. Çünkü o hız limiti 110. İşte %10 opsiyon koydunuz. Sağa çıkacak bir baba yiğit var mı bakalım. Amana hemen dalalım. 114'e kilitledim. Nasıl 121'e kadar opsiyonum var. Öyle paşalar gibi görüyorum. Radar işaretini gördüm. İleride radar çevirme vardı. Okey. Hatta radarın karşıda bakışını da gördüm. Okey, bana ne, ben zaten limit içerisindeyim. Sonra ileride çevirmede beni kenara çektiler. Ben zannettim ki yani hani TC kimlik falan sorulacak. Dedi ki radara girdiniz, görmediniz mi dedi. Nasıl ya dedim. Gördüm radar ama dedim ben hızım 114'tü dedim. Şöyle o da bak. Evet dedi, hızınız 114'müş. Tamam, nasıl olur? Ama dedi bu hız dedi arabalar için geçerli. Sizin hızınız kamyon hızına eşit olmalı. Nasıl yani? Yani kamyondan daha hızlı gidemezsiniz demek bu. Ne yapacağım ben dedim, kamyon sollayamayacak mıyım mesela? Ya 90 ya dedi. %10 opsiyon var. 90 ile giderken 99'da kamyonu sollayabilirsiniz dedi. Trafik polisi arkadaşımız. Ya dedim o arkadaş da %10'unu kullanıyorsa 99'a gidiyorsa ne yapacağız? Neyse. Yapacak bir şey yok tabii. Kanun bu ama ya bu gerçekten saçma. Bunu değiştirmek lazım. Bu kadar kuvvetli bir aracın yani orada bomboş çift şeritli yolda 90'la gitmesini beklemek, teşekkür ederim kardeşim, abesle iştigal. Neyse. Ben onu taciz mi ettim de o bana öyle yol verdi. Şöyle normal gidiyordum arkasından. Neyse. Günün sonunda kanun bu. Yapacak bir şey yok. Buradaki öğrendiğim şeyde ne oldu? Ne olursa olsun eğer radar işareti gördüysen motosikletlere uygun sürate düş. En azından. Değil mi? Öyle. O cezayı da yedik. İlk cezamızı da yemiş olduk. Yani günün sonunda çantalara koyduklarım, koymadıklarım, koymam gerekenler fazlalarla ilgili çok fazla notum var ama yani böyle de yola çıksam çıkarmışım yani. Ama en azından artık ne olduğunu biliyorum. Buradan ileri yırttık vallahi. Ya dünyanın hiçbir tarafında bu yok herhalde. Ben bunu herhalde özleyeceğim muhtemelen. Yani niye özleyeceksin kardeşim? Bu özlenecek bir şey mi? Yani bilemiyorum. Aman. Burada da aman gelene gidene dikkat etmek lazım. Bu arkadaş hep önden gitmeye niyetli. O yüzden şöyle bir kıvıralım. Şimdi Borusan'a gidiyorum. Motosikleti servise vereceğim. Aslında şu anda öyle de bir soru işaretim var. 6500 kilometredeyiz. Yani şimdi 10.000 bakıma daha 3500 var. Ama 10.000'e geldiğimde alakasız bir bölgede olacağım. Dolayısıyla bunu nasıl çözeceğim bilmiyorum. Soracağım şimdi Özer'e. Ne yapalım? Yani bunu 10.000 gibi mi yapalım? Yani en azından yağını falan değiştirirler mutlaka da. Şöyle bir full bakımdan geçsin istiyorum. Çünkü bir sonraki değişimi benim planım Avustralya'nın Melbourne'den sonra çıktıktan sonra Perth'e, yani Avustralya'nın batısına doğru. Perth de oldukça büyük bir şehir. Orada BMW'nin servisi var zaten. Orada servise sokmak ve lastikleri değiştirmek. Lastikler de 6000'de sonuçta. Planım o. Bu tür motosikletler belli bir bakım şey gelmeden de yaptırmak ne kadar doğru bilemiyorum. Neyse, gün sonunda bunu üzerinden öğreneceğiz. Evet, böyleydi. Güzel bir test sürüşü oldu. Çok şey öğrendim. Bir de ne öğrendim? Bunu unuttum. Ya gerçekten insanlarla temas kurmak lazım. Muhteşem insanlarla tanıştım.
arkadaşım muhteşem. Yani bir tane de Muhteşem isimli bir arkadaş vardı. Adı Muhteşem'di. Çocukluk arkadaşım vardı öyle Muhteşem diye. İkinci defa gördüm Muhteşem'i. Ben Babakale'de Asya'nın en batı ucunun önünde fotoğraf çektirmek istiyorum. Bir tane Allah'ın kulu durmuyor. Sonra motosikletli bir çocuk durdu. Allah ne kadar hoş sohbet bir çocuktu ya. Ya tam böyle hafif de Trakya şivesi de var. Bölgede yaşıyor. O çok yardımcı oldu sağ olsun Burak. Onun babası evlerine doğru gitti falan böyle. Çok keyifli bir sohbetimiz oldu. Bunun gibi çok sayıda insanla tanıştım. Hatta o videolarda da yer alacak onlar. Daha çok insana temas etmek lazım. Türkiye'de zaten bu konuda gerçekten kırsala doğru gittiğinizde insanlar olan temasınızdan çok keyif alıyorsunuz. Çok net. Encümen azası Ali sağ olsun iftara davet etti. Mükemmeldi ya. Gerçekten mükemmeldi. Çok keyifli anlar yaşadım. Onlardan not aldım. Ama şimdi bu canım şehire veda ediyorum. Yani yaklaşık 3 sene görüşemeyeceğiz. Yani özel bir durum olsa tabii ki gelirim ama sanırım İstanbul'u çok özleyeceğim. Geçenlerde bir yerde okudum. Şöyle diyor ki dünyanın en güzel 3 şehri, birisi San Francisco, diğeri Sydney, bir diğeri ise İstanbul. Tabii ki İstanbul bence bir numarada. Olağanüstü güzel bir şehir. Özleyeceğim seni. Boğaz'dan motorla son geçişim mi? Değil aslında. Bir de havaalanına götüreceğim motosikleti. Orada teslim edeceğim gümrüğe. Ay sonunda da Melbourne'e uçuyoruz motorumla beraber. Ve heyecana başlıyoruz. İyi ki bu test sürüşünü yapmışım. Müthiş oldu. Çok keyifli oldu. Bakalım bundan sonra da inşallah keyifli bir seyahat bizi bekliyor. Evet, şimdilik bu kadar. Abone olmayı, izlemeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hep birlikte sonrasında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.